Merhabalar, ben estetik plastik cerrahi uzmanı operatör doktor İlker Manavbaşı. Yaptığımız ameliyatlarla ilgili sizi bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugün bana gelen soruları yanıtlayacağım. Videomuzun konusu bu. Sorular da yağ enjeksiyonu ile ilgili, yani yüze yapılan yağ enjeksiyonları ile ilgili izleyicilerimizin sorduğu sorular. Şimdi yağ enjeksiyonu nedir? Önce o zaman kısaca ondan bahsedeyim. Hastanın vücudundan küçük kanüller vasıtasıyla alınan yağın işlemlerden geçirildikten sonra yine küçük kanüllerle, daha küçük kanüllerle yüze enjekte edilme işlemidir. Dolayısıyla bu işlemde herhangi bir kesme, cerrahi bir işlem yoktur. Dolayısıyla bir ameliyat olarak düşünemeyiz. Tek başına ya da yüze yaptığımız diğer işlemlerle kombine olarak uyguluyoruz. Amacımız da yüze volüm vermek. Yani yaşlılık sürecinde yüzümüzün volümünde kayıp oluyor. Bu volümü yerine koymak için yaptığımız işlemdir yağ enjeksiyonu. Evet, şimdi yağ enjeksiyonuyla ilgili bize gönderilen soruları yanıtlamaya başlayalım. Evet, ilk sorumuz yağ enjeksiyonunun ışık dolgusu, kemik dolgu gibi diğer dolgulardan farkı nedir? Evet, şimdi dokular, yani dolgu olarak ne kullanıyoruz? Dolgu olarak dışarıdan kullandığımız ürünler dolgular. Dolguların da içerisine her türlü şey olabilir. Yani kullanılabilir. Bunlar da temel olarak geçici ve kalıcı olarak sınıflandırılır. Kalıcı dolgular genelde kimyevi ürünler, fakat bunları biz kullanmıyoruz. Çünkü adı üstünde kalıcı, yani ömür boyu enjekte edilen yerde duracak olan dolgular günün birinde bir probleme sebep olabiliyorlar ve biz bu dolguları eritemediğimiz için problemlerini de gideremiyoruz. Dolayısıyla kullanmak istemiyoruz. Onun yerine geçici dolgular kullanıyoruz. Geçici dolgular içinde de ışık dolgusu, yani tabi burada seyircimiz ışık dolgusu demiş ama aslında bu hyaluronik asit dolgusudur. Hyaluronik asit dolgusunun içerisine mezoterapi ürünleri kattığımızda da bu ürünlere bağlı bir ışıltı, özellikle de göz altında kullanılan dolgular için böyle bir terim ortaya çıktı, ışık dolgusu diye. Yoksa bu dolgu aslında bir hyaluronik asit dolgusudur. Bunlar da gözaltı, nazolabiyal oluk çizgisi ve çene kenarındaki çukurları gidermek için kullanılır. Kemik dolgu daha ziyade kemik tozu sanayi, yani yine endüstriyel bir ürün. Kemik tozu o şeklinde bir ürün. Bu da ameliyat sırasında kemiklerin üzerine o kemikleri büyütmek amacıyla kullandığımız dolgulardır. Dolayısıyla kullanım alanları biraz farklıdır. Yağ enjeksiyonu ise yine aynı şekilde kemiğin üzerine kullanılabilir. Kemik dolgusu gibi görev görebilir. Ve yine yumuşak doku içerisine enjekte edilerek yumuşak doku dolgunluğu verebilir. Yani bir kemik dolgusu gibi elmacık kemiklerini büyütebilirsiniz. Yine bir kemik dolgusu gibi çene köşesini büyütebilirsiniz yağ enjeksiyonuyla. Kemik dolgusu dışarıdan temin edilen bir dolgu olmakla birlikte yağ enjeksiyonu da kullandığımız yağ kişinin kendi yağı olduğu için en güvenli yöntem yağ enjeksiyonu olmaktadır. Tabii ki sonuçta ufak tefek farklar oluşabilmektedir. Yüzüme geçmişte dolgu enjekte edilmişti. Eski dolguların çıkartılıp yağ enjeksiyonuyla değiştirme şansı var mıdır? Anladığım kadarıyla burada kalıcı dolgudan bahsediyor hastamız. Eski dolguların çıkartılması maalesef çok da mümkün değil. Çünkü bu dolgular belirli bir boşlukta, belirli bir bölgede değil, dokuların içerisine yayıldığı için onları tek tek çıkartmak pek mümkün gözükmemekte. Sorun çıkarttığı takdirde medikal tedavi ile bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışılır. Ya da yüzde eğer problem devam ediyorsa çok bu dolguları gözeterek yağ enjeksiyonu yapabiliriz. Diğer soru, yağ enjeksiyonu ne kadar sürede oturur? Birkaç hafta içerisinde işlemi takiben birkaç hafta içerisinde oturmaya başlar. Şişlikler iner, morluk varsa geçer ama nihai olarak sonuç görmek için birkaç ay geçmesi gerekir. Yağ enjeksiyonu ile gözaltı morlukları geçer mi? Evet, gözaltı morlukları pek çok hastada ciddi bir sorun yaratmaktadır. Burada sebebe bağlı olmakla birlikte yağ enjeksiyonu yapılan hastalarda gözaltı morluklarında ciddi iyileşmeler sağlayabiliyoruz. %50 ile %70 arasında düzelme sağlayabiliyoruz. Özellikle bu bölgedeki zayıflığa bağlı ise morluk, o zaman etki
şansı çok daha artmaktadır. Yağ enjeksiyonun yüzün nerelerine uygulanır? Yüzde hemen hemen her yere yağ enjeksiyonu uygulayabiliriz. Özellikle yüzdeki ünitelerin sınırlarına, yani gözaltı bölgesi, nazolabial bölge, jowl dediğimiz ağız çene kenarındaki birikme bölgelerine, çene ucuna özellikle uyguluyoruz. Bu bölgeler yüzdeki alt ünitelerin sınırlarıdır. Dolayısıyla yaşlanma bu sınırların belirginleşmesiyle olmaktadır. Bu bölgelere yapılan yağ enjeksiyonları da bizi daha genç göstermektedir. Dolayısıyla bu bölgelere yani buralara uygulayarak en başta, fakat yüzün hemen hemen her yerine yağ enjeksiyonu uygulayabiliriz. Hatta yağdan elde ettiğimiz kök hücreleri de cildi besleme adına cilt altına uygulayabiliriz. Yağ enjeksiyonu acılı bir süreç midir? İyileşme süresi nedir demiş. Acılı bir süreç değildir. Yüze yapılan işlemler genelde ağrısızdır. Yağ enjeksiyonu da bu şekilde ağrısızdır. Yağ enjeksiyonunda ağrı yağın alındığı bölgede olur. Verildiği bölgede değil. İyileşme süreci de dediğim gibi bir iki hafta içerisinde yüzde yağ enjeksiyonu yapıldığı pek belli olmaz ama oturması birkaç ayı sürer. Aynı yıl içerisinde birden fazla yaptırabilir miyiz? Yaptırabiliriz. Yani sonuç itibariyle ben de ikinci kez yağ enjeksiyonu yapacağım zaman ilk enjeksiyondan en az 6 ay geçmesini bekliyorum. Bu şekilde yani ne olmuş oluyor? Bir yıl içerisinde 2 kez yağ enjeksiyonu yapılmış oluyor ama bu şu demek değildir. Yani her 6 ayda bir bunu tekrarlıyoruz demek değildir. Kilo kayıplarında oluşan sarkmalarda çözüm olur mu? Sarkma için demeyelim ama yüzde boşalmalarda tabii ki tedavi yağ enjeksiyonudur. Sarkma işin içine girdiği zaman ip ya da yüz germe ile kombine etmek gerekir. Yağ enjeksiyonu yapıldıktan sonra hastanede kaç gün kalıyoruz? İşimize gücümüze ne zaman dönebiliriz? Hastanede kalmıyorsunuz, işlemden sonra evinize gidiyorsunuz. İşinize gücünüze dönebilmek de yaptığınız işle alakalı olmakla birlikte tabii ki yüzde oluşan morluk ve şişliğe bağlıdır. Genelde bunlar birkaç gün içerisinde geçer. Siz buna kabaca bir hafta diyelim, bir hafta sonra gidebilirsiniz. Yurt dışından geleceğim, kaç gün Türkiye'de kalmam gerekir? Aslında işlem basit, yani o gün hastanede bile kalmıyorsunuz ama yüze konulan bantların alınması vesaire derken bir 4-5 gün geçiyor. O zaman ne diyelim biz, 5 gün kadar Türkiye'de kalmanız yeterlidir. Evet, bugünkü sorularımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmasanız da videolarımı takip edin. Olursanız da teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, iyi günler.